Merhaba sevgili Kova ve yükselen burcu Kova arkadaşlar. Yeni yılımızın ikinci haftası 6 ve 12 Ocak haftasında bizi neler bekliyor? Evet, bu hafta bizim enerji gezegenimiz Mars Yengeç burcuna geçiyor pazartesi günü ve retro olarak ve bu Kova burçları için özellikle sağlıkla ilgili gündemleri, çalışma, iş koşulları, birlikte çalıştıkları insanlar ve günlük rutinlerini çok etkileyecek. Etkileyecek derken burada uzunca bir süre Mars kalacağı için bu arada 25 Şubat'a kadar retro olarak devam edecek Yengeç burcunda. 18 Nisan'a kadar ise yine normal düz hareketinde bu alanda devam edecek. Yani yaklaşık 4 ay boyunca burada daha çok enerji harcayacaksınız. Şimdi öncelikle tabii her kova için aynı olmayacak ama ekstra şunu söyleyeyim, ben bu hafta için söylüyorum bunu. Sağlıkla ilgili, günlük yaptığınız her hareketle ilgili daha sakin, daha dikkatli olun. Burada girişimler yapabilir, işte iş kuruyor olabilirsin mesela. Çalışıyorsundur, birlikte çalıştığın arkadaşların, onların performansı ya da bir ekibe dahil olacaksın. Günlük rutinlerin arasında böyle durumlar da olacak. Eğer burada bir önemli karar almanız gerekiyorsa ve bu keyfi bir şeyse, eğer ertelenebilecekse bu hafta özellikle cuma, hani diyelim cuma günden sonrayı planlayın. Şimdi evet, Mars burada uzunca bir süre kalacak ve Venüs bu hafta Balık burcundaki seyahatini sürdürüyor ve finansal ve parasal konularda, işte harcamalarda, kazançlarda güzel destekler verecek hafta boyunca size. Özellikle aslında kişisel bakımla ilgili, işte özel keyfi böyle bazı harcamalar da yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi estetik veya benzeri konularda bir girişiminiz olacaksa da bu haftayı kullanmayın diyeceğim sevgili kova burçları. Ve yine bu hafta sizin için işte Merkür Yay burcundaydı 20 günden beri ve Cuma gününe kadar sosyal çevrenizdeki kurduğunuz ilişkiler, arkadaşlarınız, orada bazı parasal konularda mesela alışverişleriniz olduysa ya da olmak zorundaysa ya da böyle bir şey varsa dikkatli olun lütfen. Çünkü Neptün'le karesi olacak. Özellikle haftanın ilk 2 günü Merkür Neptün karesi finans, arkadaşlar, oradaki bağlantıları etkileyebilir. Biraz üzülebilir ya da hayal kırıklığı yaşatabilir size. Merkür'ün Kova burcunu, pardon, Oğlak burcuna geçtiği Cuma gününden sonraki süreç daha sakin ve daha mantıklı çalışacaktır. Ve yine önemli bir transitimiz var ve bir dolunaya doğru gideceğiz bu hafta. Dolunay'da Yengeç burcunda olacak ve işte sağlık alanınızda, günlük rutinleriniz, evcil hayvanları belki var bazı kovaların ve onların belki günlük rutinleri olabilir. Bir işe başlayacak olabilirsiniz. Yani bu alanlardaki belirsizlikleri daha böyle net gösterecek bir süreç. Bunu daha çok cuma günden itibaren hissedebiliriz. Ve buraya pazar günü özellikle ay da buraya gelmesi tam dolunay fazına girecek. 15'inde bu arada dolunay ama pazar günü net böyle bir dolunay etkilerini yaşayacağız. Çünkü ay buraya gelmiş olacak artık. Gizlilikle ilgili konular. Herhangi bir konuyu da öğrenebilirsiniz bu arada. Bilginizin olmadığı bir şey ortaya çıkabilir. Bu bir iş de olabilir. Bu bir beklediğiniz bir sonuç da olabilir. Beklediğiniz bir haber de gelebilir. İşten vesaire gibi konulardan. Dolayısıyla Dolunay bu alanda olacağı için de mesela yeni bir süreç de olabilir. Şu da olabilir, mesela yeni bir şeye başlayabilirsiniz burada. Bazı şeyleri, hayatınızdaki alışkanlıkları değiştirmek olabilir. Bazı yer değişiklikleri olabilir. Beslenme ile ilgili. Yani Dolunay çünkü itibariyle bu alan belirginleşecek ve orada bazı eksiltmeler yapabilirsiniz hayatınızda. İşte beslenmenizle başlar bu. İşle ilgili devam edebilir. Günlük hayatınız böyle bir temizlenme, bir şeyleri detaylıca ortadan kaldırma gibi rutinler de olabilir. Şimdi genel olarak haftaya da çok sosyal ve yakınlarınızla kurduğunuz ilişkilerle başlıyorsunuz. Bazı küçük seyahatler de gelebilir. Hafta ortası, çarşamba, cuma arası yaşam yerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. İşte eviniz, yaşam yeriniz, ailenizdeki kişiler gibi bazı işte orada hareketlilikler olabilir. Cuma günü itibariyle ise Kova burçlarının aşkla ilgili
ilişkilerle ilgili güzel bir süreci olabilir. Hatta böyle cumartesi günü burada önemli bazı gelişmeler de olabilir. Sevgili kova burçları, ilişkiler bakımından bu hafta sonu daha şanslı görünüyorsunuz. Aynı zamanda maddi konularda da aslında destek alıyor bu alan ve son olarak zaten bir dolunay fazına giriyoruz ve uzun vadede de pazar günü düğümler yer değiştiriyor. Başak Balık aksına geçiyor ve kovaların artık kazançlar alanında şanslı oldukları bir zaman başlayacak. Detayları YouTube kanalımdaki 2025 burç yorumlarından izleyebilirsiniz. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.